Merhaba, ben Erkan Karahan. İnsanlık yerleşik düzene geçtiğinden bu yana birbirinden ilginç birçok yerleşim yeri inşa edip oralarda yaşadı. Çoğunluğu zorunluluktan, bir kısmı ise isteyerek oluşturulmuş bu ilginç yerleşim yerleri tabii ki alıştığımız normların dışında oluyor. İşte biz de bu videomuzda insanların yaşadığı birbirinden ilginç 10 yerleşim yerine yakından bakacağız. Bu yerleşim yerlerinin en önemli özelliği bugün de içinde kalıcı sakinlerinin var olmasıdır. Norveç'e bağlı Svalbard takım adaları son yıllarda Kuzey Buz Denizi'ne sefer yapan kruz gemileri sayesinde oldukça popüler oldu. Svalbard ideal merkezi olan Longyearbyen şehri nüfusu 1000'in üstünde olan dünyanın en kuzeyindeki yerleşim yeridir. Yani kısaca özetlersek en kuzeydeki en kalabalık şehirdir. Bu bile onu oldukça ilgi çekici yapıyor. Svalbard adalarında insandan daha çok kutup ayısı olduğu için buranın sakinlerinin hepsinin kanuni olarak silah taşıması şarttır. Ama daha da tuhaf olanı Longyearbyen'da doğmak ve ölmek yasaktır. Hamile kadınlar doğum zamanı yaklaşınca anakaraya yani Norveç'e gönderiliyor ve doğum orada gerçekleşiyor. Muhtemel bir sürede ölmesi beklenen insanları da Norveç'e gönderiyorlar. Eğer beklenmedik bir ölüm olsa bile cenazeler mumyalanarak yine Norveç'e gönderiliyor. Çünkü Longyearbyen'daki termofrost etkisi ölü bedenlerin çürümesini ve toprağa karışmasını engelliyor. Bu da istenmeyen iki durumu ortaya çıkarıyor. İlki uzun yıllar boyunca ölmeyen virüslerin bir gün çözülmeyi bekleyecek şekilde saklanmasını sağlamasıdır. İkincisi ise çürümeyen cenazelerin vahşi hayvanlar için önemli bir yemek hedefi olmasıdır. Bu da vahşi hayvanların devamlı olarak yerleşim yerlerinin yakınında dolanmasına sebep olur. İşte bu yüzden yaklaşık 100 yıldır Longyearbyen'da ölmek yasaktır. Çin'in imitasyon ya da sokak diliyle çakma ürünleri meşhurdur. Aynı şekilde sınırları içinde çakma şehirler yaptıkları da biliniyor. Paris'ten Venedik'e, New York'tan Hollanda'ya kadar birçok turistik yerin birebir kopyalarını büyük paralar harcayarak yaptılar. Bunlar içinde en dikkat çekici olansa Hallstatt köyüdür. Hallstatt, Avusturya'da bulunan 800 nüfuslu doğal güzellikleriyle bilinen ve dünyadaki cennet olarak adlandırılan oldukça turistik bir köydür. Çin'in en büyük metal şirketi Minmetalsland, UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesinde yer alan bu turistik köyün birebir kopyasını yapmaya karar verdi. 2012'de tamamlanan ve ziyaretçilere açılan çakma Hallstatt yaklaşık 1 milyar dolara mal oldu. Avusturyalılarsa ülkelerinin en ünlü yerlerinden birinin kopyalanması konusunda karışık duygular besliyor. Bazıları Çinlilerin uluslararası yasaları ihlal ettiğini savunurken bazıları ise taktikler asıllarını yaşatır diyerek bu projeden memnun olduklarını söylüyor. Çünkü Çin'deki çakma Hallstatt açıldıktan sonra Avusturya'daki orijinalinde Çinli turist patlaması yaşandı. Daha da ilginci ise çakma Hallstatt'ın 2012'deki açılışına Avusturya'daki orijinalinin o dönemki belediye başkanı Alexander Scholz de beraberinde bir heyetle katıldı. Alexander Scholz, Çinli yetkililerle karşılıklı anlaşmalar da imzaladı. Heyette yer alan bazı Hallstatt sakinleri köylerinin kopyalanmasından gurur duyduklarını söyledi. Fakat kopyalanan otel ve dükkanların orijinal sahiplerinden izin alınması gerektiğini de eklediler. Tunus'ta bulunan Matmata şehri 1200'lü yıllarda Berberi sakinler tarafından inşa edilmiş ve o günden bu yana 800 yıldan uzun bir süredir hala gerçek amacı için kullanılan kalıcı sakinlerinin olduğu bir şehirdir. Çok basit ve temel el aletleriyle kazılabilecek kadar yumuşak, yüzlerce yıla meydan okuyacak kadar dayanıklı olan ve en önemlisi de çöl ikliminin aşırı sıcaklarından ve ani sıcaklık düşüşlerinden koruyan toprak, Matmata'da insanların kendilerine bir yerleşim yeri yapmasını sağladı. Bulunduğu doğayla uyumlu olan bu yerleşim yeri de bugün dünyadaki en farklı yerlerden biri olarak dikkat çekiyor. Burası aslında yaklaşık 60 yıl öncesine kadar sınırları içinde bulunduğu Tunus'ta bile pek bilinmeyen bir yerdi. 1969 yılında 22 gün süren sağanak yağış nedeniyle evlerin çoğu su altında kalınca ülke çapında gündem oldu. Bu sağanak yağışlarda bazı evlerde çökmüştü. Tunus devleti Matmata sakinleri için yeni bir yerleşim yeri oluşturup modern tarzda binalar inşa etti.
Fakat insanların çok azı bu yeni evlere taşınmayı kabul etti. Matmata bugün dünya çapındaki şöhretini ise Star Wars filmlerine borçludur. Star Wars Bölüm 4 Yeni Bir Umut filminin bazı sahneleri bu şehirde çekildi. Film yayınlandıktan sonra da dünya çapında turistik bir yere dönüştü. Turizm nedeniyle popüler olunca tersine göç almaya başladı. Matmata'da bugün yaklaşık 2000 kişi yaşıyor. Alaska'da bulunan Whittier kasabası dünyada tüm sakinlerinin tek bir binada yaşadığı tek yer olarak biliniyor. Son yıllarda da sosyal medya platformlarında oldukça popüler oldu. Tüm sakinlerinin çatısı altında yaşadığı Baggage Towers adlı bina 14 kattan ve 150 daireden oluşuyor. Bu binada bir kasabada olması gereken her şey var. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Baggage Towers'ta market, postane, kilise, okul, klinik, otel, restoran, yönetim merkezi ve 3 memurun görev aldığı bir karakol bulunuyor. Olası bir felaket için sığınak amacıyla kullanılacak güvenlik tünelleri de var. Japonya dünyada nüfusu en hızlı eriyen ülkelerden biri. Nüfusunun erimesinin en önemli nedeni de doğum oranlarının radikal oranda düşmesi. Doğum oranları düşerken aynı zamanda ortalama yaşam süresi de uzuyor. Tüm bu sebeplerle ülkenin bazı yerleşim yerlerinde herhangi bir çocuğa, hatta genç bir insana bile rastlanmıyor. Azalan nüfus iş ve sosyal imkanların da azalmasına neden oluyor. Bu sebeple birçok aile ve genç daha iyi imkanlar için daha kalabalık yerlere göç ediyorlar. Japonya'nın ana adasının hemen güneyinde yer alan Shikoku adasının Nagoro köyü de yıllar içinde eriyen nüfustan ve göçten nasibini aldı. Bir zamanlar 300 kişinin yaşadığı köyün nüfusu bugün 30'un altına kadar düşmüş durumda. Köyün sakinlerinden Ayona Tsukimi de burada doğmuş ama ailesiyle birlikte Osaka'ya göç etmiş ve hayatının büyük bir bölümünü de orada geçirmişti. Emekli olduktan sonra köyüne geri döndü. Bahçesinde yetiştirdiği sebzelere dadanan kargalardan kurtulmak için bez bebekten babasına benzeyen bir korkuluk yaptı. Korkuluğu bahçesine yerleştirdiğinde komşuları tabi biraz da yaşlılığın etkisiyle bu bez bebeği babası sanıp yanından geçerken selam vermeye başladılar. Ayona Tsukimi de bir süre sonra ölen her komşusu için ona benzeyen bir bebek yapıp köyün bir tarafına yerleştirmeye karar verdi. 20 senede yaklaşık 400 bez bebek yaptı. Nagoro bu kez bebekler ve internet sayesinde dünyanın en ilgi çekici ve tuhaf yerlerinden biri oldu. Bazı insanlar bu bez bebeklerle köyün bir korku filmi setini andırdığını belirtiyor. Bu gördüğünüz harita Avustralya nüfusunun yoğunluk haritasıdır. Nüfusun çoğunluğu ülkenin güneydoğusunda yaşar. Geri kalan nüfus da yine sahil kesimlerine yığılmıştır. Ülkenin orta ve iç kısımlarında neredeyse kimse yaşamıyor. Çünkü burası insan yaşamına pek elverişli değil. Tabii bazı özel durumlar dışında. Bu özel durumlarda Coober Pedy gibi tuhaf yerleşim yerlerini ortaya çıkarıyor. 2500 kişinin yaşadığı Coober Pedy kasabası Adelaide şehrinin 850 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Kasabada kum piramidi gibi görünen tepelerin hepsi birer ev. Coober Pedy yarı değerli taşlar statüsünde yer alan Opal'ın dünya başkenti olarak kabul ediliyor. Madencilik sebebiyle insanlar bu kasabaya yerleşmişlerdir. Kasabanın adı aborjin dilinde delikteki beyaz adam anlamına gelir. Çöl ikliminin katlanılmaz sıcaklığına rağmen toprak altındaki evler dışarıdaki etkenler ne kadar değişken olursa olsun ortalama 23 derece sıcaklıkta bir yaşam alanı sunuyor. Sadece evler değil, Coober Pedy'deki dükkanlar, işletmeler ve hizmet binaları da toprak altında bulunuyor. En bilineni Ürdün'deki Petra antik kenti olmak üzere insanlık tarih boyunca kayaları oyarak kendilerine yerleşim yerleri oluşturmuştur. İspanya'nın güneybatı illerinden olan Cadiz'de bulunan Setenil de las Bodegas şehri de kayalar içine oyularak yapılmış ve hala aktif yaşamın olduğu ender yerlerden biridir. Adı da İspanyolca kaya şehir anlamına gelir. Yaklaşık 300 civarında nüfusu olan Setenil de las Bodegas son zamanlarda oldukça popüler bir yere dönüştü. Devasa kayaların altına sıkıştırılmış gibi duran evlerin bulunduğu sokaklar turistlere daha önce yaşamadıkları bir deneyimi yaşatıyor.
Santa Cruz de Islot, Kolombiya'da yaklaşık 1200 kişinin yaşadığı 2 futbol sahası büyüklüğünde yapay bir adadır. Dünyada nüfusun en yoğun olduğu yer olarak bilinir. Adadaki herkes akrabadır ve 6 soyadı paylaşıyorlar. Bu küçük adada motorlu araç yok. Ayrıca herhangi bir polis memuru da yok. Çünkü burada suç teşkil edecek bir olay yaşanmıyor. Bu yapay ada öncelikle balıkçılar için bir dinlenme yeri olarak yapıldı. Ayrıca adanın yakın olduğu anakara, sivrisineklerin çok yoğun yaşadıkları ve üredikleri bölgelerden biridir. Balıkçılık yapmak ve sivrisineklerin olmadığı bir yerde yaşamak isteyen ilk yerleşimciler Santa Cruz de Islot'un bugünkü sakinlerinin atalarını oluşturdu. Ütopyaları sadece kitaplarda yer alan kurgular olarak zannedenleri oldukça yanıltacak bir yer var yaşadığımız bu dünyada. Hem de halkının fakirliğiyle nam salmış Hindistan'da. UNESCO tarafından da desteklenen Auroville projesi 1968 yılında hayata geçirildi. Hatta ilginç bir not, kurucusu olan ve Auroville sakinleri tarafından anne olarak adlandırılan Mira Alfassa, Mısırlı bir anneyle Edirne asıllı Osmanlı vatandaşı Yahudi bir babanın kızı olarak 1978'de Paris'te doğmuştu. Mira Alfassa 1973 yılında vefat etti fakat ütopyası hala devam ediyor. Bir ekoköy olan Auroville, insanların birliğine adanmış ideal bir kasaba denemesi olarak adlandırılıyor. Kendi hayatlarındaki tüm hırslardan vazgeçen her yaş grubundan kişiler burada kapıları hiç kilitlenmeyen evlerde kardeşçe yaşayıp her şeylerini paylaşıyorlar. Auroville'de kimse kimsenin ırkının, dininin, sosyal statüsünün farkında değil. Hatta bunlar orada yaşayanların hiçbirinin umrunda bile değil. Auroville sakinleri geçmişle gelecek arasında köprü olmak istiyor ve tüm insanlığa ait olduklarını iddia ediyorlar. Ayrıca bu yerleşim yeri ekolojik, ruhani ve sosyolojik alanda akademik olarak birçok deneye ve araştırmaya da konu oluyor. Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Monanvasia şehri doğal korunaklı yapısı nedeniyle yüzlerce yıl önceden fırlamış gibi duruyor. Karadan bakıldığında ana karaya kısa bir yolla bağlı olan bu ada yalnızca dev bir kaya parçasıymış gibi gözüküyor. Fakat diğer tarafında 20.000 kişinin yaşadığı bir şehir var. Şehrin içine araçların girmesine izin vermiyorlar. İçerideki yapılarda mülk sahipleri tadilat yapmak isterse özel izinler almak zorunda. Şehrin dokusunu bozacak hiçbir şeye kesinlikle müsaade etmiyorlar. Monanvasia uzun yıllar boyunca Osmanlı idaresi altında kaldı. O dönemde Menevşiye, Benevşe ve Menekşe isimleriyle anıldı. Uzun yıllar süren Osmanlı hakimiyetinin izlerini bugün bile görmek mümkün. Yunanistan'ın bağımsızlığı için de sembolik bir önemi var. Çünkü Yunanlar Osmanlı'ya isyan etmeye başladıklarında Monanvasia ilk düşen kalelerden biri olmuştu. Bugün hem Yunanlar hem de Avrupalı genç çiftler için evlilik teklifi yapılacak en iyi mekanlar arasında gösteriliyor. Ziyaret edenler mutlaka bir evlilik teklifi törenine şahit oluyorlar.